Evet Doktor X ailesi, ben Doktor Kemal Aslan. Şimdi çok merak edilen konulardan birini işleyeceğiz. Size çamaşır suyu ile gebelik testi nasıl yapılır konusunu anlatacağım. Bu videodan önce şunu söyleyeyim. Bu testle ve bunun gibi testlerle arkadaşlar hiçbir zaman kesin gebelik var ya da yok denmez. Onun için videonun sonunda da söyleyeceğim. Gebelik şüpheniz varsa en basitinden ne yapacaksınız? Eczaneye gidip bir gebelik testi alın. Testinizi onunla yapın, ama bu testi hani merak edenler için şöyle bir nasıl yapılırmış anlatayım. Dediğim gibi bu teste güvenip kesin gebesiniz ya da gebe değilsiniz kararı vermeyin. Çünkü bu testlerin hiçbir bilimsel doğruluğu henüz yok. Bu deney nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bakın, solda bir gebe idrarımız var. Sağda da normal gebe olmayan bir kişinin idrarı var. Bunu görün diye koydum. Ve yaklaşık 4 mililitre civarında çamaşır suyumuz var. Evet, bunlarla bir deney yapacağız. Ne yapıyorsunuz? Şimdi diyelim şüphelendiniz, gebelik belirtiniz var ya da gebemim diye merak ediyorsunuz. Sabah ilk idrarınızı topluyorsunuz arkadaşlar. Buna yaklaşık 2 mililitre kadar çamaşır suyu döküyorsunuz. Aynı çamaşır suyundan da yine normal bir idrar dökelim arkadaşlar. Aradaki farkı görmek için. Şimdi burada prensip şu. Gebe kişilerde çamaşır suyu döktükten sonra idrarda bir köpüklenme, gaz kabarcığı ya da bir bulanıklaşma olması. Bakın, burada gebe idrarında bir bulanıklaşma ve gaz çıkışı, biraz daha tabi tam net görünmese de gaz çıkışı oldu. Gebe olmayan idrarda ise gördüğünüz gibi herhangi bir bulanıklaşma, gaz çıkışı, köpürme vesaire olmadı. Zaten iki idrarı da yan yana koyduğumuzda farkı görürsünüz. Şimdi burada arkadaşlar tabi bu reaksiyonu görüp de gebeyim diye sevinmeyin. Dediğim gibi aslında bu gebelik hormonu HCG ile çamaşır suyunun bir reaksiyonu değil. Sadece bu test yıllardır yapılan bir test. Böyle bir reaksiyon alsanız bile dediğim gibi gebelik şüpheniz varsa bir gebelik testi alın. Onunla gebelik testi yapın. Bu reaksiyona güvenmeyin. Bu deneyimizde gördüğünüz gibi gebe ile gebe olmayan kişinin idrarındaki oldukça belirgin reaksiyon farkı var. Gebe idrarında gaz çıkışı, köpüklenme olduğu, gebe olmayan idrarda olmadı. Bu testler arkadaşlar 10 yıllardır gebe adayları tarafından kullanılan pratik, ucuz testler olmasına rağmen hiçbir zaman bilimsel kanıtlanmış bir değeri yok. Yani bu testlerle dediğim gibi gebeyim ya da gebe değilim diyemezsiniz. Bazı gebelerde reaksiyon verir, bazı gebelerde vermez. Hatta erkeklerde bile reaksiyon verebilir. Aslında olay idrardaki bir takım maddelerin yoğunluğu, idrarın asitlik derecesi vesaireye bağlıdır. Direkt gebelikle ilişkisi olmayabilir. Onun için bu testlere hiçbir zaman güvenmeyin. Ama tabii bu test nasıl yapılır diye merak edenler için bu videoyu da hazırlamış oldum. Daha önce limonla, tuzla ve şekerle gebelik testi nasıl yapılır onu da size anlatmıştım. Onlar da isteyen izleyebilir. Şimdi bu video böyle arkadaşlar. Dediğim gibi gebelik şüpheniz varsa ne yapacaksınız? Bir gebelik testi alıp onunla gebeliğinizi doğrulayacaksınız. Peki gebelik testi ne zaman yapılmalı arkadaşlar? Bu da çok sık soruluyor. Gebelik hormonu oluşursa, yani gebelik oluşursa arkadaşlar, bu hormonun kana ve daha sonra idrara geçmesi için belli bir süre lazım. Bu yaklaşık yumurtlamadan 8 gün sonra başlar. 12-13 güne kadar uzayabilir. Onun için beklenen adetiniz gecikmeden gebelik testi yaptırmayın. En az 2 gün geciksin. O zaman idrarda, daha da iyisi kanda gebelik testinizi yaptırabilirsiniz. Daha erken yaptırmayın. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sorularınızı yine videonun altından bana sorabilirsiniz.